Malikane faciasından kurtulanlar yaşananları herkese anlatmak istedi. Ancak olay örtbas edildi. Gerçekleri derinlere gömebilirsiniz ama toprak bu sırrı sonsuza dek saklayamaz. Sessizlik bazen huzur değil, yaklaşan bir felaketin habercisidir. Sokaklar artık güvenli değil, polis merkezi artık bir sığınak değil. Bugün bu şehre veda etmek için bile çok geç olabilir. ...1998'in Eylül ayındayık. Malikane olayının üzerinden 2 ay geçti. Umbrella şirketi şehrin yönetim kadrolarına kadar sızdığı için olayları örtbas etmesi çok zor olmadı. Virüs kanalizasyondan şehre yayıldı ve şehir sakinleri yaşayan ölülere dönüşmeye başladı. Tüm bu kargaşanın ortasında polis memuru olarak göreve yeni başlayacak olan Leon Scott Kennedy, daha şehre gelir gelmez benzin istasyonunda zombilerle karşılaşacak. Claire Redfield ile ilk karşılaşması da bu benzin istasyonunda olacak. Claire Redfield, önceki oyundan tanıdığımız Chris Redfield'ın kardeşi. Abisinden bir süredir haber alamamış ve onu aramak için Raccoon şehrine gelmiş. Benzincide 2 tane de polis memuru vardı ama onlar zombilere yem oldu. Leon ve Claire polis aracıyla kaçmayı başardı. Şehrin içine doğru ilerledikçe kargaşanın her yere yayıldığını fark ettiler. Yollar kapanmış, zombiler sokaklara inmişti. Arkadan kontrolsüzce gelen bir tırın çarpmasıyla ikilinin yolları ayrıldı. Leon polis karakoluna gittiği zaman aslında orasının da hiç güvenli olmadığını fark eder. Bu bina eski bir sanat müzesidir ve binanın altında gizli bir geçit vardır. Bir süre sonra Claire da karakola ulaşır. Aslında bu oyunda da daha önceki oyundaki gibi oyunun başında Leon veya Claire karakterlerinden birini seçmemiz lazım. Seçilen karaktere göre olaylara bakış açısı da biraz değişiklik gösterir. Orijinal oyundan remake arasında da bazı küçük değişiklikler var ama biz onlara takılmıyoruz. Remake'den Leon ile devam ediyoruz. Bulmacaları çözüp gizli geçidi bulduktan sonra karşımıza Mr. G çıkacak. G virüsü ile enfekte olmuş olan bu yaratık, ilk karşılaşmadan sonra metal yığınlarının arasından aşağı düşse de her seferinde daha da güçlenmiş olarak geri dönecek. Leon, tesisin bakım tünellerinden geçip asansörle yukarı çıktığında kendini tekrar polis karakolunun koridorlarında buldu. Hedefi belliydi. Yeraltı otoparkı. Şehirden kaçabilmek için bir araca ve otoparkın çıkış kapısını açacak bir karta ihtiyacı vardı. Ağır metal kapıyı itip otoparka adım attığında karanlığın içinden o tüyler ürperten hırıltıyı duydu. Gölgelerin arasından zombi köpekler fırladı. Zombi köpeklerle mücadele ederken son kalan köpek onu parçalamak üzereydi ki gizemli bir kadın gölgelerin arasından köpeği vurarak onu kurtardı. Ada Wong kendisini FBI ajanı olarak tanıtsa da aslında gizli bir organizasyon için çalışan kiralık bir ajandır. Önceki oyunlarda yer almasa da Resident Evil 1'deki bir aşk mektubunda adını gördüydük. Bir Umbrella personelini manipüle ederek bilgi sızdırdı, adam da ona aşk mektubu yazdı. Leon ve Ada arasındaki o garip güven-ihanet ilişkisi de burada başlayacak. Ada'nın peşinden otoparkın derinliklerine giren Leon, hücrelerin olduğu bölüme ulaştı. Orada kendini bir hücreye kitlemiş olan bir gazeteciyle karşılaştı. Elinde şehri kimin yaktığına dair kanıtlar vardı. Ama tam Leon'a kartı verecekken duvarın arkasından devasa bir el geldi ve kafasını tek hamlede ezdi. Kızı enfekte olmuş olan bir babanın duygusal sahnesi oyunun distopik atmosferini sonuna kadar hissettirecek. Kanalizasyonda ilerlerken mutasyon geçirmiş dev bir timsah Leon'u yutmaya çalıştı. Leon son anda bir gaz borusunu timsahın ağzında patlatarak bu kabusu bitirdi. Ardından Ada ile tekrar bir araya geldiler. Karşılarına çıkan Annette Birkin, William Birkin'in eşidir. Aslında o da Umbrella bünyesinde çalışan bir bilim insanı ve G virüsün geliştirilmesinde katkısı var.
Şimdi ise G virüsün bir başkası tarafından ele geçirilmesini önlemeye ve kocasının başlatmış olduğu felaketi frenlemeye çalışır. Nest laboratuvarının en derinlerine giriş yetkisi Annette Birkin'dadır. Annette, Ada'yı vurmaya çalıştığında kurşun Leon'un omzuna isabet eder. Ada, Annette'in peşinden tek başına gider. Onu biraz hafife almış olacak ki neredeyse onun tarafından öldürülecekti. Ancak bu sefer Ada'yı kurtarmaya gelen Leon oldu. Leon, Ada'yı emniyete aldıktan sonra Nest'in derinliklerine yalnız ilerlemeye başladı. Leon'a göre Ada bir FBI ajanı olduğu için vazife gereği ona yardım etmeliydi. Belki de Ada'ya ilk görüşte vurulmuş olduğu için öyle inanmak isterdi. Nest'in derinliklerine ilerlerken bulunan bir video kasette William Birkin görünür. G virüsünü Umbrella'ya vermek yerine kendisi biyolojik silah olarak satmaya amaçlamıştır. Bu sebeple Umbrella'nın gönderdiği askerler tarafından kurşunlanır. Leon tekrar C ile karşılaştığında Annette ortaya çıkarak "O benim" der ve canavara kurşun yağdırırken "Bana başka seçenek bırakmadın William" der. Leon duruma şaşırarak ona neden William dediğini sorunca Annette olanları anlatır. William ölmeden önce üstünde kalan son G virüs tüpünü kendisine enjekte etmiştir. Daha konuşmaları bitmeden William yeniden ayağa kalkar ve Annette'i ağır bir şekilde yaralar. Annette can havliyle laboratuvarı imha edecek olan düğmeye basar ve geri sayım başlar. Uzun bir mücadeleden sonra Leon William'ı öldürmeyi başarmıştır. Annette, Leon'dan G virüsü imha edeceğine dair söz vermesini ister. Leon, virüsün FBI'nin elinde emin ellerde olacağını söylese de Annette, Ada'nın gerçek yüzünü bilirdi ve Leon'u uyarmaya çalıştı. Laboratuvarın tahliye köprüsünde Leon ve Ada karşı karşıya geldiler. Leon bu sefer Ada'ya şüpheyle bakardı. Belki de en başından beri kendisi de farkındaydı. Ancak duyguları mantığının önüne geçmişti. Aralarında tartışırlarken Ada Annette tarafından vuruldu. Tam düşmek üzereyken Leon Ada'yı yakaladı. Ancak virüs tüpü laboratuvarın derinliklerine düştü. Ardından Ada da Leon'a veda ederek kendini boşluğa bıraktı. Leon hem Ada'yı hem de virüs örneğini kaybetmiş olmanın burukluğuyla kaçmaya çalışırken final karşılaşması Mr. X ile olacak. Leon'un mermisi bitmek üzereyken gölgelerin içinden bir roket atar silahı savruldu. Ada hayattaydı. Leon roketle canavarı parçalara ayırdı ve tahliye trenine doğru koşmaya başladı. Tren tünelden hızla çıkarken arkalarındaki laboratuvar ve Raccoon City büyük bir patlamayla haritadan silindi. Trende Claire ve kurtardıkları Sherry ile buluştu. Oyunun son sahnesinde Claire ile birlikte gördüğümüz Sherry Birkin'in da üzücü bir hikayesi var. Sherry'nin hikayesi Claire karakterinin perspektifinden anlatıldığı için Leon tarafında biraz sönük kalır. Sherry, William ve Annette çiftinin çocuğudur. Anne ve babası işkolik olduğu için Sherry sevgiyle değil, laboratuvar gölgelerinde ilgisiz büyümüş bir çocuktur. Claire, Sherry'i bulduğunda ona karşı ablalık içgüdüsüyle yaklaşır. Sherry için Claire, hayatında gördüğü ilk gerçek koruyucu figürdür. William Birkin, kendine virüs enjekte ettikten sonra insanlığını tamamen kaybedip bir G-Creature haline geldiğinde virüsün tek bir temel içgüdüsü kalır. O da üremek. G virüsü, T virüsü gibi sadece ısırmayla yayılmaz. G virüsünü taşıyan konak, bir embriyo üreterek bunu başka bir canlıya nakletmek zorundadır. Ancak virüs çok seçicidir. Eğer embriyo genetik olarak konakla uyumlu olmayan birine nakledilirse, vücut bunu reddeder ve o korkunç kontrolsüz mutasyonlar, yani G-spawn oluşur. William'ın dönüştüğü canavar, Sherry'i bir evlat olarak değil, evrimini tamamlayabileceği bir araç olarak gördüğü için virüsü ona da bulaştırmıştır.
Eğer Claire panzehiri zamanında yetiştiremeseydi, Sherry de babası gibi bir canavara dönüşecekti. Sıradaki oyun olan Resident Evil 3'te aynı şehirde ve aynı zaman diliminde farklı bir kabusun içinde olan Jill Valentine'ın hikayesine odaklanacağız.